Burası Hindistan'ın Rampur köyü. Sabahlar inek sağan teyzelerle, yürüyen insanlar ve sessizlikle başlar. Ama bu köy bir gün bir çocuğun sesiyle sarsıldı. Çünkü o çocuk kendi hayatını değil, başka bir adamın ölümünü anlatıyordu. 1983'te doğdu ama anlattıkları geçmişe aitti. 5 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olan Titu, anne babasının da göz bebeğiydi. Ama diğer kardeşlerinden çok farklıydı. Titu çok küçük yaşlardayken ailesine inanılması güç şeyler söylemeye başladı. Kendisinin aslında Suresh Verma adında biri olduğunu iddia ediyordu. Bu kişinin Hindistan'ın Agra şehrinde yaşadığını ve bir kasetçide çalıştığını söylüyordu. Her sabah dükkanı açtığını ve raflara kaset dizdiğini ve o hayatta adında bir eşinin olduğunu, Anjali ve Rohit adında da 2 çocuğunun olduğunu anlatıyordu. Evlerini, yaşadıkları mahalleyi ve hatta komşularının yüzlerini bile hatırladığını söylüyordu. Başta hayal kuruyor sandım. Çocuktur dedim, geçtim. Ama sonra bir kadının adını söyledi. Bir şehirden bahsetti. Ve her şeyi sanki yıllardır oradaymış gibi anlattı. Bir anne olarak duyduklarım beni ürküttü. Çünkü anlattığı hayat bizimki değildi. Aile Titu'nun söylediklerini artık ciddiye alıyordu. Bu yüzden abisi Agra'ya gönderildi. Mahalle dolaştı. Sordu, soruşturdu ve sonunda Titu'nun bahsettiği kasetçiyi buldu. Sahibi Uma adında 2 çocuklu bir dul kadındı. Tıpkı Titu'nun söylediği gibi. Abisi kasetçiyi bulduktan sonra içeri girdi. Sahibi olan kadına her şeyi anlattı. Kardeşinin geçmişte burada çalışan bir adam olduğunu ve onun Uma adında biriyle evli olduğunu söyledi. Kadın uzun süre sessiz kaldıktan sonra "Onu görmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Titu'nun ailesi Titu'yu Uma'nın yanına götürmeye karar verdiler. Kadın duvardaki resme bakarak sordu. "Bu resimdeki kim?" Titu gözlerini hiç ayırmadan cevap verdi. "Benim" dedi ve ardından ekledi. "Bu resim ben yaşarken burada değildi. Öldükten sonra asılmış olmalı." Titu bazı kasetlerin yerinin değişmiş olduğunu da söyleyince Uma duydukları karşısında dona kaldı. Eşim sabah dükkana gitmek için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Onu sokakta vurmuşlardı. Yıllar geçti ama ben o günü hiç unutamadım. Ve sonra bu çocuk geldi. Titu. Daha kapıdan girerken bana eşim dedi. Evin odalarını, eşyaların yerini, hatta ben bile unutmuştum ama o eski bir kolyemi hatırladı. İlk başta korktum. Ama söyledikleri, gözlerimin içine bakışı benim kaybettiğim o adamın gözleriydi. O an anladım. O sadece bir çocuk değildi. O bana geçmişten gelen bir ses gibiydi. Onun anlattığı her şey doğruydu. Titu bizim kaybettiğimiz oğlumuzdu. Titu'nun anlattıkları sadece ailesini değil, tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Hindistan basını bu olağanüstü hikayeyi manşetlerine taşıdı. BBC, Titu'nun hikayesini belgesel haline getirdi. Reenkarnasyon araştırmalarıyla tanınan Dr. Ian Stevenson ve Antonia Miss bu vakayı bilimsel olarak inceledi. Titu önceki hayatında nasıl öldürüldüğünü hatırlamıştı artık. İşten eve dönüyordu. O araba onun arabasıydı. Ama bir adam sokak köşesinden koşarak geldi. Hiç durmadan silahını çıkartıp başına ateş etti. Titu'nun saçları sokakta kalabalığın önünde canlı yayında kesildi. Ve tam merminin çıktığı yerde başında belirgin bir iz vardı. Kalabalık sessizliğe gömüldü. Çünkü bedeni geçmişi saklamamıştı. Her şeyi yavaş yavaş hatırlayan Titu, sonunda önceki hayatında nasıl öldürüldüğünü ve onu kimin öldürdüğünü tüm detaylarıyla ailesine anlattı. Ailesi şaşkındı. Ama Titu'nun verdiği bilgiler o kadar ayrıntılıydı ki
Bunu sadece o anı yaşamış biri bilebilirdi. Bunun üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Polis başlangıçta bu iddiaları ciddiye almadı. Fakat anlatılanların yıllar önce işlenen bir cinayetle birebir örtüştüğü fark edilince soruşturma başlatıldı. Olay yeri incelendi ve tanıklar tekrar sorgulandı. Ve sonunda Tito'nun tarif ettiği kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüpheli yaşadığı kasabada yapılan baskınla gözaltına alındı. Polis merkezinde saatler süren sorgunun ardından şüpheli Suresh Verma'yı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti ve itirafın ardından şüpheli resmen tutuklandı. Böylece yıllar önce işlenmiş bir cinayet Tito'nun hatırladıkları sayesinde aydınlatılmış oldu. Bir çocuk hiç yaşamadığı bir hayatı bu kadar net nasıl hatırlayabilir? Bir yabancının yüzünü, adını, ölüm anını ve yıllar önce çözülmemiş bir cinayeti nasıl aydınlatabilir? Bilim hala bu sorulara net bir yanıt veremiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Reenkarnasyona inanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bu bir kayıp gerçekti.